Akrabama, çevreme askere gideceğimi söylediğimde çok kötü laflar da duymaya başladım. Onlar bana işte dediler, senin orada ne işin var? Almanya için mi savaşacaksın? Ben onları dinlemedim. En çok Türkler şaşırıyorlar beni hastanede görünce. Dönüyorlar başlarını çünkü ben onlardan Türkçe konuşmaya başlıyorum. Ağızları açık kalıyor, diyorlar, ah bizim burada subay doktorumuz var. Ja, Batuhan Tem ist mein Name, Ihr Kandidat der FDP hier in Lichtenberg. 6 yıldır Almanya'da siyasetle ilgileniyorum. Buradaki insanlar için bir köprü üretmek istiyorum. Yani Türklerin ve Almanların arasına. Burada doğmuş Türk olarak kendimi görüyorum. Aynı zamanda kendimi de Alman olarak görüyorum. Ben iki kültürün arasında büyüdüm ve benim gibi birçok gençler var Avrupa'da. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Ben Batuhan Temiz, 30 yaşındayım. Berlin'de doğdum, büyüdüm ve bugün tabip binbaşıyım. Aynı zamanda milletvekili adayım önümüzdeki Berlin seçimi için ve daha önce savunma komitesinde temsilci olarak çalıştım. Benim dedelerim, babaannem, anneannem Türkiye zamanında 70'lerde geldiler. Fabrikalarda çalıştılar. Daha doğrusu benim anne taraftaki dedem çok genç yaşta vefat etti maalesef. Fabrikalarda çok ağır şartların altında çalışmaları gerekiyordu. Babaannem ve anneannem aynı şekilde onlar da çalıştılar. Onlar temizlikçi olarak çalıştılar. Benim annem babam burada doğdu büyüdü. Annem ve babam burada Berlin'de tanıştılar ve ben Kreuzberg'de büyüdüm. Annem ve babam geldiği zamanlarında Kreuzberg çok değişik bir yerdi. Orada gerçekten çok Türk yaşıyordu. Ben küçükken mesela komşum Türktü, diğer komşum da Türktü, bakkal sahibi de Türktü. Yani Almancayı konuşmanıza hiç gerek kalmamıştı zamanla. Orada da büyüyünce, durumumuz daha iyi olunca çok şükür ailemiz Kreuzberg'den Charlottenburg'a taşındı. Yani Berlin'de biraz daha iyi bir semte. Ve orada da okula gittim. Eğer Kreuzberg'de okula gitseydim belki doktor da olmayabilirdim bugün. Ben üniversiteye başvurdum tıp okumak için. Hemen kazanamadım maalesef ve başka yol aramaya başladım ve iyi hatırladım. Zamanında okula askeriyeyi davet etmiştim bütün imkanları göstermek için ve bana bunu gösterdiler. Askeriyede sivil şeklinde doktor olabilirsin ve sonradan askeriyeye görev yapabilirsin. Şimdi tam o yola girdim. 20 yaşında askerliğimi Bavarya'da yaptım. Niederbayern diyen bir yerde. Çok güzel bir zaman geçirdim ve şunu söyleyebilirim. Gerçekten o zamanlarda büyümeye başladım. Kendi hayatımı kurmaya başladım. Ve şöyle bir söz var. Her Türk asker doğar. Onun için ben hiçbir zaman orada bir sıkıntı görmedim askere katılmaktan. Şimdi akrabama, çevreme askere gideceğimi söylediğimde çok kötü laflar da duymaya başladım. Onlar bana işte dediler, senin orada ne işin var? Almanya için mi savaşacaksın? Veya orada ırkçılık yaşayacaksın. Senin orada ne işin var? Ben onları dinlemedim. Daha çok ailemi dinledim. Onlar dediler, oğlum ırkçılık yaşayabilirsin ama kendine güveniyorsan git. Gittim, denedim ve bunu söyleyebilirim. Bugüne kadar hiçbir zaman askeriyede ırkçılık yaşamadım. Aslında sivil hayatımda daha çok ırkçılık yaşıyorum. Ne yazık ki bunu da tam atlatamadık. Onun için yani öbür insanların zamanında dedikleri lafları hiçbiri tutmadı. Çok mutlu kaldım bugüne kadar. Bugün tabip binbaşıyım. Yani önemli bir görev yapıyorum Almanya için, bu halk için. Hastanede, nöbetlerde çalışıyorum. Yani bu çekimden sonra yarın da çalışacağım hafta sonunda. Yani hizmet etmek istiyorum olduğum yerde. En çok Türkler şaşırıyorlar beni hastanede görünce. Dönüyorlar başlarını çünkü ben onlardan Türkçe konuşmaya başlıyorum. Ağızları açık kalıyor, diyorlar, ah bizim burada subay doktorumuz var. İşte rütbem hep burada gözüküyor ya. İşte onu görüyorlar. Böyle hayran hayran bana bakıyorlar. Ben de tabii ki kontrast ilacının yan etkilerini anlatıyorum onlara. Ve onlar da işte bana bakıyorlar, tamam diyorlar. Araştırma bitiyor. Ondan sonra çıkıyorlar ve bana özellikle tekrar benimle konuşmak istiyorlar. Diyorlar ki biz seninle gurur duyuyoruz. Ve açıkçası o da bana çok gurur veriyor. Onları öyle görmekten ve hizmet etmeyi çok seviyorum. Tabii ki benden başka da yüksek rütbeli Türkler de var. Hatta Türk bir general de var. Yani Türk kökenli bir kadın.
O da doktor. Yani bir yıldızlı generalimiz var askeri. Ja, Batuhan Temes mein Name, Ihr Kandidat der FDP hier in Lichtenberg. 6 yıldır Almanya'da siyasetle ilgileniyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. İnsanlarla bir de araya geliyorum, insanların dertlerini dinliyorum ve bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Mecliste temsil olarak bir milletvekili için çalıştım savunma komitesinde. Yani ben siyasetin derine girmiştim zaten, girmiş birisiyim. Benim politika yaptığım parti yani Freie Demokrat yani Liberal Partisi aslında tam ortada olan bir parti. Ne sağ ne sol. Daha çok ekonomi bir parti. Ve bizim bakış açımız şöyle. Yani senin nereden geldiğin önemli değil, nereye gitmek istediğin önemli. Ona göre de buradaki yaşayan insanlara da biz parti olarak altyapıyı sağlamak istiyoruz ve destek de vermek istiyoruz. Ama bizim beklentimiz de şu, yani buraya gelen çalışması gerekiyor ve kendisine ilerlemesi gerekiyor. Bu yılda kararı verdim, kendim de aday olmak istedim. Daha önce de 2 kere aday oldum ama bu sefer parti listesine de girdim ve bizim partimiz yani FDP partisi barajı geçince de ben de milletvekili olarak meclise gireceğim. Şimdi niye girmek istiyorum? Ben buradaki insanlar için bir köprü üretmek istiyorum. Yani Türklerin ve Almanların arasına. Türklere karşı çok ön yargılar var. Aynı zamanda Türklerin Almanlara karşı da çok ön yargıları var. Ve biz çoğu şeylerde çok aynı kafadayız. Hatta bunu da söyleyebilirim. Ben ne zaman Türkiye'ye gittiğimde Türkiye'deki insanlar bana Almancı diyorlar mesela. Yani benim hatta Türk olduğumu bile kabul etmiyorlar. Bana diyorlar yok sen gurbetçisin falan ama ben kendimi hiç öyle görmüyorum. Burada doğmuş Türk olarak kendimi görüyorum. Aynı zamanda kendimi de Alman olarak görüyorum. Ben iki kültürün arasında büyüdüm ve benim gibi birçok gençler var Avrupa'da. Almanya'da siyaset yapmak çok para kazanmak için bir yol değildir. Yani gerçekten yapmak istediğiniz gereken bir şeydir ve çok büyük bir ihtiyaç gördüğüm için zaten ben kendimi siyasete girdim. Ben çok şeylere kızıyorum ve kızıyordum ve bir güne dedim ya ben sadece kızmakla bir şeyler değişmez. İşe artık kendim çözmem gerektiğini düşündüm ve başvurdum ama yani dediğim gibi eğer siyasete başlamasaydım benim özel hayatım çok daha serbest olacaktı ve çok vaktim olacaktı. Bizim Türkiye bağlantımız hiçbir zaman kopmadı. Türkiye hatta ne zaman babamla oturma odasına otursam da her zaman işte Türk haberleri izleriz. Türkiye ile ilgili siyaseti de konuşuruz. Ama yani sonuç itibariyle biz burada yaşıyoruz. Ama o bağlantı yani ben kendim için konuşabilirim hiçbir zaman kopmadı. Almanya'da birçok Türk veya Türk kökenli siyasetçiler, yani ben bunu kendim fark ediyorum. Türkiye hakkında maalesef çok iyi konuşmuyorlar. Ama bence bizim hiç öyle bir ihtiyacımız yok. Yani iki ülkenin arasında birçok bağlantıları var. İnsanlar zaten çok git gel yapıyorlar. Aileler kuruldu aralarında. Yani biz aslında o köprüyü güçlendirmemiz gerekiyor. Ve onun için zaten siyasete girdim. Bir tek buradaki toplumum için değil, Türk ve Alman Türkiye ve Almanya'daki arasındaki olan köprüyü de güçlendirmek için. Nereye baksanız avukatlar olsun veya doktorlar olsun, polis olsun, asker olsun hiç fark etmiyor. Her yerde çok başarılı Türkleri görürsünüz. Rol model olmak gerçekten kolay değil. Şimdi iyi davrandığınız zaman tabii ki herkes iyi yorum yapıyor, sizi iyi görüyor. Ama yani en küçük yaptığınız hatada da insanlar size hemen bir kötü örnek olarak görmeye başlıyorlar. Ve ben bunu çok yanlış buluyorum. Yani Almanya'daki olan rol modeller gerçekten çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ve o yüzden zaten birçok insanlar ön plana girmiyor. Ben burada 3. nesil büyümüş ve doğmuş ve büyümüş bir Türk genç olarak ben şunu düşünüyorum. Biz bugüne kadar kültürümüzü, dilimizi ve dinimizi koruduk ve korumaya da çalışıyoruz. Bizim dediğimiz entegrasyon belirli bir yere kadar. Bence asimilasyona gerek yok. Yani bazı Almanların beklentileri çok yüksek. Mesela kendi kökenlerimizden vazgeçmelerini bekliyorlar ama bence o çok yanlış bir bakış açı. Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin en büyük sorunu buradaki sisteme tam %100 adapte edemediklerini. Buradakiler daha çok kafada, ya ben üniversite benim ne işim var, meslekte benim ne işim var, ticaret yaparım. Ne zaman gençlerle konuştuğumda ben şunu söylüyorum, yani siz erken yaşta yaptığınız yatırımı, kendinize yaptığınız yatırımı sonradan çok büyük bir kazançınız çıkar.
ve motive etmeye çalışıyorum. Çünkü eğer o imkanları gerçekten kullanırsanız burada, geleceğiniz çok iyi Almanya'da. Ben bu yola girdiğimde sonunda ne çıkacağını tam olarak aslında hiçbir zaman bilmiyordum. Her attığım adımda ben sürekli burada bir kapı açıldığını gördüm ve ben hiçbir zaman korkmadım. Her kapıdan geçtim. Ve şimdiye kadar bunu söyleyebilirim. Hiç gelecekle bir korkum yok. Çünkü kendime güveniyorum, aileme güveniyorum ve buradaki olan imkanlara da güveniyorum ve bu beni taşıyor. Ben de isterim Almanya'da bir Türk Cumhurbaşkanı olmasın. Daha biraz zaman gerekiyor ama olacak. Biz göreceğiz daha onu hayatımızda. Buradan da bütün Almanya'da bir de Türkiye'de yaşayan gençlerime seslenmek istiyorum. Hiçbir zaman kendinizden vazgeçmeyiniz, kendinize inanın ve bilin ki yolun sonunda başarılı olmanız mümkün. Kendinize inanmanız gerekiyor sadece.